Seyran'la Ferit tam her şeyi düzeltecekken Yalı'da işler yolunda gitmedi ve bu olumsuzluk artık seyirciyi de oldukça sinirlendirmiş olacak ki dizinin reytinglerinde düşüş başladı. Pelo'nun annesi Zerrin'in gelmesiyle bir süre daha Pelo ve Ferit arasındaki gerilimin devam edeceğini zaten söylemiştik. Zerrin ilk başta Halisa ile konuşmaya geldiği sırada her şeyi anlatacağını ve işleri daha karışık bir hale getireceğini düşünsek de Zerrin'in planları aslında göründüğünden çok daha karmaşık gibi gözüküyor. Bu bölümde Zerrin'in Pelo ile Ferit arasındaki ilişkiden ilk günden beri haberdar olduğunu ve Ferit'in Pelo'ya verdiği sözleri Gülgün'e de anlatarak bu işin peşini kolayca bırakmayacağını anlamış olduk. Peki Halisa'nın kızı Nüket kim? Halisa'nın eskiden yaşadığı kaçamak bir ilişki sonrasında doğan başka bir çocuğu olduğunu zaten biliyorduk. Ancak bu bölümle birlikte bu çocuğun bir kız olduğunu ve Londra'da yaşadığını öğrendik. Zaten Halisa da bu bölümde kızının kendisine gönderdiği bazı postaları inceleyerek hasretini belli etmişti. Hatta Zerrin Nüket'ten bahsettikten sonra Halisa bir süre olduğu yerde dondu. Yani Nüket her ne kadar babası Halis'le uzun zamandır görüşmüyor olsa da Halisa'nın Nüket'e oldukça fazla değer verdiğini ve özlediğini anlamış olduk. Ancak Nüket Zerrin'le arkadaşlık ettiği için muhtemelen Zerrin'in yaşlarında ve yaşı oldukça büyük bir karakter. Bu da Orhan'ın neden bu kadar dikkatli davranarak şirketin mal varlığını kendisine çektiğini açıklıyor. Çünkü Orhan Nüket'i tanıyor ve Halisa'ya bir şey olursa neler yapabileceğinin farkında. Ancak yine de dizide Nüket konusuna girilmesiyle birlikte hem Halisa'nın geçmişine dair daha çok şey öğreneceğiz hem de Nüket'in yakın bir zamanda kadroya dahil edileceğini söyleyebiliriz. Peki Seyran'la Ferit boşanacak mı? Seyran bu bölüm her ne kadar Ferit için çabalasa ve ilişkilerini kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışsa da tüm çabaları tekrardan boşa gitti. Özellikle banyo sahnesinde Ferit'in Seyran'ı terslemesi gerçekten oldukça kötüydü ve Seyran'a da bayağı kötü hissettirdi. Ferit her ne kadar Pelo ve annesinden dolayı gergin olsa da kesinlikle Seyran'a karşı böyle bir davranışta bulunmamalıydı. Ancak Seyran Ferit'in bu tavrına rağmen ilişkilerini kurtarmak için tekrardan Ferit'e adım atmaya ve bir şeyleri onarmaya çalıştı. Ancak Ferit ve Gülgün'ün kendisi hakkında konuşmalarını duyduktan sonra inşa ettiği tüm duvarlar yeniden yıkıldı. Seyran yüzüğü parmağından çıkararak Ferit'e geri verse de Ferit'in yaptığı tüm yanlışlara rağmen Seyran'ın peşini kolayca bırakmayacağını biliyoruz. Yani Ferit Seyran'ın boşanma isteğini çok büyük ihtimalle kabul etmeyecek. Annesine anlattıklarını da açıklamaya çalışacak. Evet, Ferit ilk başta Seyran'ı, daha doğrusu evleneceği kişiyi sadece göstermelik olarak tutacağını ve ona karşı bir his beslemeyeceğini düşünüyordu. Ancak karşısına Seyran'ın çıkmasıyla birlikte aslında annesine anlattıklarının Seyran'ı tanımadan önce düşündüğü şeyler olduğunu söyleyerek kendini affettirmeye çalışacaktır. Ferit'in kendisini affettirme çabasıyla birlikte Seyfer sahnelerini bir dahaki bölüm yoğun bir şekilde izleyebileceğiz gibi gözüküyor. Çünkü Seyran ve Ferit arasındaki gerginliğin uzatılması ve sürekli kavga ve barışma hali izleyiciyi oldukça bıktırmış durumda. Bunu da reytinglerden ve sosyal medyadan zaten çok net bir şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda dizinin yapımcısı da dizinin reytinglerinin düşmesiyle birlikte tüm kadroyla toplantı yaptığı için bu didişmenin tekrar karşımıza çıkmayacağını umuyorum. Peki Fuat ve Asuman evlatlık çocuk alabilecekler mi? Fuat ve Asuman için evlatlık çocuk almak iyi bir şey olsa da Halisa daha gelenekçi ve kan bağına önem veren bir adam olduğundan dolayı evlatlık çocuğa razı gelmeyecek gibi gözüküyor. Bu sorunun bu şekilde çözülmemesiyle birlikte Fuat ve Asuman'ın ileriki bölümlerde tekrar aralarının bozulması ve boşanma konusu gündeme gelebilir. Bu durumda Fuat'la evlendirilmesi düşünülen ilk isim de kesinlikle Suna olacaktır. Zaten İfakat'ın Fuat'ın ayrılmasını istemesi ve Suna hakkında olan planlarını da görüyoruz. Son olarak Zerrin kızını savunmak için bazı doğru şeyler söylemiş olsa bile Ferit'in şu an kızını sevmediğini bildiği halde Pelo ile Ferit'i evlendirmek istemesi de aslında oldukça saçma gözüküyor. Çünkü gerçekten kızını düşünseydi aslında kızını sevmeyen bir kocayla evlenmesini istemezdi. Ancak Zerrin Pelo'nun Ferit'le evlenmesini Korhanların güçlü ve varlıklı bir aile olmasından dolayı istiyor. Pelo ise şu an kendi iplerini aslında tamamen annesinin eline bırakmış durumda. Zerrin bu bölümde Seyran'la karşılaştı ancak tanışmadılar. Yine de Seyran'la tanıştıktan sonra Seyran'ı da rahat bırakmayacak bir kişiye benziyor. Yani Zerrin Pelo ile Ferit'in geçmişte yaşadıklarını sürekli Seyran'a sunarak ve Ferit'in aslında kendisini gerçekten sevmediğini söyleyerek farklı entrikalarla birlikte Seyran'ı Ferit'ten ayırmaya çalışacaktır. Ancak Seyran'ın ne kadar akıllı bir kız olduğunu ve Ferit için neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden Zerrin yüzünden kimsenin korkmamasını tavsiye ediyorum. Evet dostlar, sizler de kendi düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın. Biliyorsunuz ki hepsini okuyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.